Bildiğiniz üzere Joe Biden, Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Pazar günü aldığı karara duyuran Joe Biden, Amerika tarihinde de bir ilkin yaşanmasına sebep oldu. Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris ön plana çıktı. Peki kimdir bu Kamala Harris? Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 doğumlu Amerikalı bir politikacı, hukukçu ve mevcut Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıdır. Harris, Amerikan tarihinde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ilk Afro-Amerikalı ve ilk kadındır. Tabi böyle söylenince aklımıza ABD tarihinde ilk olarak Condoleezza Rice geliyor. Fakat kendisi 2005-2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı ve diplomat görevini üstlenmişti. Kamala, 2017-2021 yılları arasında Kaliforniya'dan Amerika Birleşik Devletleri Senatörü olarak görev yapmıştır. Kamala Harris, 2003 yılında San Francisco'nun ilk kadın eyalet savcısı olmuştur. 2010 yılında 6 rakibini yenerek Kaliforniya Eyalet Başsavcısı seçilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Attorney General olarak bilinen bu pozisyon, Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı görevlerini birleştirir. 2014 seçimlerinde de aynı görevi tekrar kazanmıştır. Harris'in siyasi kariyeri 2016 yılında Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü olarak seçilmesiyle ivme kazanmıştır. Seçilmesiyle birlikte Kaliforniya'nın ilk siyah kadın senatörü, Amerika'nın ikinci siyah kadın senatörü ve ilk Hint asıllı senatörü olmuştur. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan adaylığı için yarışmış ancak yeterli başarıyı elde edemeyince çekilmiştir. Adaylığını suikaste kurban giden Afrika-Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King'i adadığını belirtmiştir. Ağustos ayında ise Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak açıklanmıştır. Harris, 2016 yılında başladığı Kaliforniya senatörlüğü görevinden 20 Ocak 2021'de istifa ederek ayrılmıştır. Harris, anne tarafından Hint, baba tarafından ise Jamaika kökenlidir. Amerika Başkan Yardımcılığına aday olan ilk Afrika Amerikalı, Asyalı Amerikalı ve üçüncü kadın adaydır. Time dergisi 2020 için yılın kişisi olarak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçmiştir. Biden'ın başkanlıktan çekilmesinden sonra Harris'i destekleme kararı almıştır. Kamala Harris, 20 Ekim 1964'te San Francisco Körfez bölgesi olan Oakland, Kaliforniya'da doğdu. Annesi Hint asıllı bir bilim insanı olan Shamala Gopalan, kanser araştırmaları konusunda uzmandı. Babası ise Jamaika asıllı bir ekonomi profesörü olan Donald Harris, Stanford Üniversitesi'nde görev yapıyordu. Ebeveynleri o 6 yaşındayken boşanmıştı. Harris ve kız kardeşi Maya için anneleri Shamala onların idolüydü. Harris 1989 yılında Kaliforniya Üniversitesi Hastings Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı. 1990'larda Oakland'da çete şiddeti, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel istismar davalarını kovuşturan bölge savcısı yardımcısı olarak siyasi zincirde yükseldi. 1990 yılında Alameda Bölge Savcılığı ofisinde çalıştı. 2004 yılında San Francisco tarihinde ilk kadın bölge savcısı oldu. Daha sonra Kaliforniya'nın ilk kadın ve siyahi başsavcısı olarak seçildi ve 2017'de ABD Senatosu'na katıldı. 2017 yılına kadar Kaliforniya Başsavcısı olarak görev yaptı. O dönemde ABD Senatörü olan ikinci siyahi kadındı. Harris, yargı ve istihbarat komitelerindeki çalışmalarıyla tanındı ve medeni haklar ve kürtaj hakları konusunda güçlü bir duruş sergiledi. Senato adaylığında ise 2016 yılının başında Harris, Barbara Boxer'ın bir sonraki dönem senatör olarak çalışmayacağını açıklamasının ardından senatörlük için aday olacağını duyurdu. 2016 yılında bu görevi kazandı ve 3 Ocak 2017'de senatör olarak yemin etti. Bundan önce The Economist dergisi 29 Ekim 2016 yazısında Kamala Harris ile tanışın, Kaliforniya'nın sert, teknokratik başsavcısı, bir sonraki senatonun yıldızı olacak diye adlandırmıştı. Bürokraside üst mevkilere geleceğini bundan 8 yıl önce bildirmişlerdi. 21 Ocak 2019 tarihine gelindiğinde 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde başkan adayı olacağını açıkladı ve kampanyasını başlattı. Bu kampanya reklamında Donald Trump'a yönelik eleştirilerde bulundu. Hatta tartışma sahnesinde Joe Biden'a da sert çıktı. Ancak anketlerde düşük oy oranları ve yetersiz kampanya fonları nedeniyle 3 Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı. 11 Ağustos 2020'de Biden, Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. 7 Kasım'da Biden-Harris ikilisi, Trump-Pence ikilisini yenip Harris'i seçilmiş başkan yardımcısı yaptı. Başkan yardımcısı olarak Roe Wade'in yüksek mahkeme tarafından bozulmasının ardından kürtaj hakları konusunda liderliği üstlendi. 2001'de Başkan Biden, Harris'i göçün kök nedenlerini ele almak için 3 Orta Amerika ülkesiyle diplomatik çabalara öncülük etme görevini verdi. Beyaz Saray onun çalışmalarını övdü.
Ancak Cumhuriyetçiler göç sorunu konusunda da onu sert bir şekilde eleştirdi. 2021'de başkan yardımcısı olarak güney sınırını henüz ziyaret etmediği için eleştirildi. Başkan yardımcısı olarak ilk yurt dışı seyahatinde Guatemalalı göçmenlere ABD'ye gelmemelerini söyledi ve göç savunucularından eleştiriler aldı. Kamala, "Gelmeyin, Amerika Birleşik Devletleri yasalarımızı uygulamaya ve sınırlarımızı güvence altına almaya devam edecek" diyerek sert bir şekilde uyarmıştır. Cumhuriyetçiler önce Biden yaşı nedeniyle eleştirirken senaryo şimdi tam tersine döndü. 78 yaşındaki Trump şimdi tarihin en yaşlı başkanlık adayı. Trump kampanya değişikliği hakkında Truth Social'da bir dizi öfkeli mesaj yayınlayarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalacağını söyledi. Trump bir zamanlar Kamala Harris'in destekçisiydi ve 2014 yılında Kaliforniya Başsavcısı olarak yeniden seçilme kampanyasında $6.000 bağışta bulundu. Buna $5.000 çek de dahildi. Kamala propagandasında kapıları çalmamız gerek, konuşacak insanlarımız var, telefon görüşmeleri yapmamız gerek ve bir seçim kazanmamız gerek diyordu. İşte olay burada başlıyor. CNBC News'un aktardığı habere göre 1976'dan bu yana ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşanıyor. Biden seçimlerden çekilmesiyle birlikte ilk kez Bush, Clinton veya Biden ailelerinden gelen herhangi biri başkan veya başkan yardımcılığına aday değil. Bu durum tam 48 yıllık bir geleneği de sonlandırmış oluyor. 1980'de Ronald Reagan ve George H.W. Bush'un seçilmesiyle birlikte Bush ve Clinton ailelerinin üyeleri her seçimde yer almıştı. Joe Biden da 2014 seçimlerine dek her seçimde yer almıştı. Reagan döneminde başkanlık yapan Bush, 1988 yılında başkan koltuğuna oturmuş, sonrasında da gelenek aynı şekilde devam etmişti. George Bush'un oğlu George W. Bush ise 2000 ve 2004 seçimlerini kazanmıştı. 2008, 2012, 2016 ve 20 yıllarındaki seçimlerde de Biden ve Clinton oy pusulasında yer almıştı. Barack Obama'nın yardımcılığını üstlenen Joe Biden ilk iki seçimi kazanmış, Hillary Clinton ise 2016'daki başkanlık yarışında Donald Trump'a yenilmişti. Biden 2020'de Trump'ı yendi fakat 2024 seçimlerinde yarıştan çekilerek 48 yıllık geleneği de bozdu ve yerine Demokratların adayı olan Kamala Harris, Demokratların yeni umudu oldu. Harris kampanyası ilk 24 saat içinde $81 milyon toplayarak rekor kırdı. Kamala sahneye çıktıkça hem Cumhuriyetçilerden göç gibi konularda hem de savcı olarak geçirdiği zaman ve bazen tökezleyen kamu kişiliği konusunda Demokratlardan eleştirilerle karşılaşacak. ABD özelinde 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak seçimler için her an her şey değişebilir ve saydığımız bu ailelerden yeniden aday gösterilebilir.